Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün sizlere denizcilikte, denizde güvenliktedir, gemilerin güvenliği nasıl sağlanıyor ondan bahsedeceğim. Hazırsanız iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar ilk olarak baktığımızda denizde güvenlik konusunda ISPS kod dediğimiz Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yani IMO tarafından çıkarılan bir şey var. Peki nedir bu ISPS kod? Gemilerin riskli olan bölgelerde, örneğin savaş bölgesi olur, korsan bölgesi olur veya bir ülkede iç kargaşa varsa, o limana da bu kargaşa sıçrıyorsa, geminin ve limanın güvenliği için uygulanan belli başlı güvenlik seviyeleri ve prosedürleri var. Bunlar kendi aralarında ayrılıyor. Geminin 3 kademe şekilde seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olacak şekilde, aynı zamanda limanın da seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 düzeyinde olacak şekilde güvenlik önlemleri ve bu tarz korumalar var. Mesela geminiz korsan bölgesinde geçtiğinde geminize silahlı gard alarak, yani bir paralı asker tutarak geminin korumasını ve güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Bu ISPS kodlara baktığımızda bu kodların amacı geminin, personelin ve yükün emniyetli ve güvenli bir şekilde limana varabilmesi için oluşturulan kodlar. Peki gemide bu güvenlik kısmı nasıl oluşuyor? İlk olarak kaptan ve şirket tarafından belirlenen gemide gemi güvenlik zabiti seçiliyor. Gemide bulunan zabitlerden, yani güverte zabitlerinden, daha doğrusu makine zabitlerinden değil. Bu güvenlik zabiti ilk önce geminin güvenliğinin hangi şekilde olacağı, kaçıncı seviye olacağı, limanın güvenlik seviyesi kaçsa geminin güvenlik seviyesi kaç olmalı? Örneğin liman 2 ise gemide 2 olmalı. Veya liman 3 ise gemide 3 olmalı. Bunun gibi, ama örneğin geminin güvenlik seviyesi 3, liman 2, o zaman geminin güvenlik seviyesi o da limanla aynı seviyede olup onun da güvenlik seviyesinin 2 olması lazım. Aynı denklikte ve aynı güvenlik koşulları sağlanabilmesi için. Şimdi şirket tarafından seçilen gemi güvenlik zabiti ilk önce SSP dediğimiz, yani Ship Security Plan, gemi güvenlik planı, bunu oluşturur. Bunu kaptana verir, kaptan onaylar, kendisi onaylar ve imzalar. Aynı zamanda şirkette gemi güvenliğinden sorumlu olan filoda, DPA veya görevli olan güvenliğe dair şirketin belirlediği kişinin de 3 kişinin imzasıyla birlikte bu onaylanır ve geminin güvenlik seviyesi şirkette kaptanın ve bu 3 kişinin belirlediği seviyede uygulanır. Peki bu güvenlik seviyesi uygulandığında gemide ne tür şeyler oluyor? Örneğin korsan bölgesinden geçildiğinde geminin alabandalarına, küpeştelerine işte teller çekilir. Hortumlar açılır. Belli başlı yerler, kaportalar, yani kapılar daha doğru söylediğim anlayılacak bir şekilde, bunlar koruma altına alınır, kilitlenir. Gemiye korsan geldiğinde işte yaşam halinde neler yapılmalı, neler olmalı. Mesela buna dair çok güzel örnek bir film var. Captain Phillips filmi, Kaptan Phillips filmi, Türkçe adı. O filmde Maersk Alabama gemisini korsanlara basıyor Aden Körfezi'nde ve kaptanın hani korsanların esir süreci, gemiyi nasıl yakaladıkları, işte neler oldu, nasıl önlemler alındı, buna dair çok güzel detaylı bir film, izlemenizi tavsiye ederim. Veya belli başlı etmenlere bakarsak, örneğin Rusya'nın işte Ukrayna'ya açtığı savaşta Ukrayna limanında geminin bir tane gemi aynen bombalanıyordu ve bu geminin işte güvenlik prosedürleri, işlemleri, işte oradaki personelin can güvenliği veya yükün güvenliği, bunlara dair güvenlik unsuru oluşturuyor. Şimdi kafanızda şöyle bir soru takılacak. Tamam, güvenlik ve emniyet, bunlar benzer kavramlar mı? Hayır. Emniyet dediğimiz kavram kişinin, yani insanların canının korunmasına dair olan bir kavramdır. Güvenlik ise o bölgede olunan asayişi sağlamaya dair olan bir plandır. İşte bu iki kelimenin ardındaki çıkan fark bu. Şimdi gemi güvenliğini daha detaylı bir şekilde anlatabiliriz. ISPS kodları inceleyebiliriz.
Mesela ISPS kodun çıkma tarihçesine baktığımızda Amerika'daki 11 Eylül felaketinden dolayı sonuçlanan bir şey. SOLAS'a baktığımızda emniyet regülasyonlarının, SOLAS 74 kuralının Titanic gemisinin batmasından dolayı çıkıyor. Denizcilikte bir kural, bir yasa, bir şey çıkıyorsa eğer bunun sonu ya canlı olmuştur, ya parayla olmuştur veya direkt felaketle sonuçlanıp felaketten dolayı da olmuştur. Gemide korsan baskını olduğunda, yani gemiye el koyduğunda veya herhangi bir tehdit unsuru oluştuğunda ilk bakınılması gereken ve unutulmaması gereken şey gemiyi en iyi siz bilmeniz. Sizin bilmeniz lazım. Çünkü o gemide kaldığınız süre boyunca geminin en ufak içinde olan her yeri bile yine siz biliyorsunuz. Ve siz koordine edip oradaki insanları siz yönetiyorsunuz. Her şeyi geçtim, o gemide yaşayan kişi sizsiniz. Sabahtan akşama kadar çalışıp kişinin, yükün, güvenliği ve emniyeti için uğraşan da yine kim? Kaptan. Kaptanın sorumluluğu işte bu derecede önemli. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kısaca denizde güvenlik nedir, gemilerin güvenliği nasıl sağlanıyor, kısaca bunları derledim ve bunları anlattım. Umarım sizler için faydalı bir ve güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı ve abone olmayı da unutmayın. İyi günler, sağlıcakla kalın.